Arkadaşlar merhabalar. Eğitim serimizin 30. videosundayız ve pivot tablodan bahsedeceğimizde aslında 8. videodayız. Ve bu videoda pivot tablo ile alakalı bahsedeceğimiz şey arkadaşlar bir pivot table'ın design, yani görüntüsüyle alakalı belli başlı ayarları yapabileceğimiz kısım. Dolayısıyla hemen başlamak istiyorum bir pivot tablo oluşturarak, ama başlamadan önce videoyu sıralı izleyenler bilecektir ki hepsinde aynı veriyi kullandım pivot tablo ile alakalı tüm videolarda. Ama ilk defa bu videoyu izleyenler için kısaca hemen verimi tanıtmak istiyorum. Belli saç ürünlerim, o ürünlerin ambalajlarına ait kategoriler, hangi satış sorumlusunun hangi tarihte o ürünü sattığı, kaç adet sattığı ve her bir ürünün birim fiyatı var. Ve birim fiyatlarla adetlerin çarpımı olacak şekilde de toplam tutar sütunumuz var arkadaşlar. Dolayısıyla hemen ben gelip ekle sekmesine önce bir tablo formatında biçimlendirmek istiyorum verimim. Daha sonra tekrar ekle sekmesine gelip pivot tablo oluşturmak istiyorum ve yeni bir sayfa oluşturmak istiyorum. OK'ye tıklıyorum arkadaşlar. Ben şöyle alanıma geleyim. Kategorilerim olsun istiyorum satırlarda. Altında ürünler olsun istiyorum. Satış sorumlularım sütunlarda olsun istiyorum. Ve tutarımda da toplam tutar bulunsun istiyorum arkadaşlar ve kapatıyorum alanı. Şu tutar kısmının hepsini de giriş sekmesinden gelip currency, yani para birimi olarak ayarlamak istiyorum. Bu sekmenin ismini de arkadaşlar table diye değiştirelim, tablo diye. Güzel görünsün. Rengini de aynı şekilde değiştirelim. Ve arkadaşlar bildiğimiz gibi biz bir pivot tablonun üzerine tıkladığımızda yukarıda Pivot Table Analyze ve Design isminde iki tane sekme açılıyordu ve dışarı bir yere tıklarsam da bu sekme kayboluyordu. Aynı şekilde bir tabloda bir şekil eklediğimde, bir pivot chart eklediğimde ya da bir dilimleyici ya da zaman çizelgesi eklediğimde, yani hangi ben elementi ekliyorsam Excel'de aslında genel olarak onun üzerine tıkladığımda yukarıda onunla alakalı dizaynı, ayarları, hesaplamaları, artık hangi elementse onunla alakalı yukarıda sekmeler açılıyordu arkadaşlar. Bunu her zaman çok genel bir kural olduğunu bilip tekrar hatırlatmak istiyorum. Dolayısıyla biz daha önce şu yukarıdaki Pivot Table Analyze kısmındaki belli hesaplamalardan, dilimleyiciden, zaman çizelgesinden, ayarlardan, seçeneklerden bahsetmiştik. Dediğimiz gibi şu an bahsedeceğimiz yer bu yanındaki Design kısmı arkadaşlar. Hemen geliyorum bu alana. Belli başlı arkadaşlar seçenekler var. Daha önce tabloda olduğu gibi belli formatları seçebileceğimiz kısımlar var. Bir yanında da işte boş satırlar, yerleşimi, toplam miktarlar ya da alt toplamlar diye burada belli başlı seçenekler var arkadaşlar. Dediğimiz gibi bunları inceleyip bahsediyor olacağız. Pivot tabloyu daha efektif bir şekilde nasıl kullanacağımızı aslında tam anlamıyla görüyor ve öğreniyor olacağız diyebiliriz. Öncelikle arkadaşlar subtotals dediğimiz kısımdan başlayalım. Subtotals demek arkadaşlar alt toplam demek. Alt toplam neydi? Bakın benim pivot tablomda farkındaysanız ilk başta kategoriler ve onun altında ona ait ürünler vardı. Ve bu ürünler bu kategoriye bağlı olduğu için aslında bu iki ürünün toplam tutarı da bu kategoriye ait toplam tutara eşit anlamına geliyordu. Yani arkadaşlar ben şu iki tanesini topladığımda buna eşit olmalıydı ki zaten seçtiğimde şurada görüyorsunuz buradaki değerle şu toplam eşit. Dolayısıyla şu kısım kategorilere ait toplamların olduğu kısımlar arkadaşlar benim alt toplamlarım demek. Yani eğer ben şöyle Pivot Table Analyze'e gelip alan listemi açayım. Eğer ben sadece mesela kategorileri listeleseydim bu şekilde, ürünler olmasaydı altında, alt toplamlarla alakalı belli bir işlemler yapamayacaktım. Çünkü zaten burada bir alt toplam mevcut olamaz. Çünkü satırlarda tek bir değerim var. Birbirine bağlantılı, iç içe geçen satırlarım yok. Dolayısıyla tekrar ürünü buraya altına taşıyorum, kapatıyorum arkadaşlar. Geliyorum design kısmına. Ve yanında da bir kulakçık var arkadaşlar. Buradaki belli başlı seçenekleri bize gösteriyor. Ne diyor? Öncelikle diyor ki alt toplamları gösterme. Gösterebilirsin, göstermeyebilirsin. Bakın tıklıyorum. Ne oldu arkadaşlar? Benim kategorilerimdeki o ürünlere ait alt toplamlar şurada görünmedi artık. Tekrar tıklıyorum arkadaşlar. Bir yanında tüm alt toplamları bu grubun altında göster ve üstünde göster diyor. Yani benim hali hazırda zaten mevcutta iki tane ürünün üstündeydi. Bakın şurada yazıyordu biraz önce. Yani bir pivot tablo oluşturduğumuzda otomatik zaten görüntüsünde üstünde olarak görüntülüyor. Ama ben bunları aynı şekilde altında da görüntüleyebilirim. Bakın tıklıyorum. Ne yaptı arkadaşlar? Benim üstündeki kategori ismim kaldı yine. Onun yanındaki toplamlar yine yok. Ama yine altına cam şişe total, yani kategorinin ismi ve yanına da total ekleyecek şekilde bir satır ekledi. Ve onların alt toplamları da bu satıra geldi. Yani benim ürün isimlerimin altında yer almış oldu. Tıklıyorum tekrar. Bakın buna tıklarsam da, yani yukarıda gözüksün alt toplamlar dersem de ilk baştaki haline geri dönüyor olacak arkadaşlar. Dediğimiz gibi bu nasıl görüntülemek istiyorsak tamamıyla dizayn ve görüntüsüyle alakalı bir seçenek diyebiliriz. Ve arkadaşlar şu en altta da filtrelenen öğeleri toplamlara dahil ettiği bir kısım var. Ben bir filtre yaparsam o açıdan geçerli. Bir filtre kullandığımda toplamları dahil etmek istiyorsam bunu seçeceğim. İstemiyorsam zaten seçili olmayacaktır. Ve arkadaşlar bir yanında da genel toplamlar var. Nasıl benim kategorilerime ait kısımlar alt toplamda, şu en altta bulunan
ve satır ve sütunların sonunda bulunan grand total yazan kısımlar da benim arkadaşlar genel toplamlarım. Bunlarla alakalı ayarların olduğu kısım aslında bu da arkadaşlar. Ve tıklıyorum yanındaki kulakçığa. Diyor ki satır ve sütun için kapalı, satır ve sütun için açık, yalnızca satırlar için açık, yalnızca sütunlar için açık. Yani ben sadece satır, sütun ya da ikisini birden açıp kapatabilirim. Nasıl arkadaşlar? Bakın off dersem, yani kapat dersem ne yapacak? Benim genel toplam satır ve sütunum en sonlardaki gözükmeyecek arkadaşlar. Tekrar geliyorum. Göster dersem de zaten ilk baştaki aşamasına geliyor arkadaşlar. Ya da ben şu en alttaki toplamlara ihtiyacım olmayabilir. Sadece ben satırlardaki toplamları görmek istiyor olabilirim. Dolayısıyla arkadaşlar sadece satırlar için olan kısmı seçebilirim. Bakın ne yaptı? Altındaki sütun toplamları gitti. Genel toplamlar. Sadece satırların toplamları olan kısım kaldı. Ve aynı şeyi tabii ki ben sütunlar için de yapabilirim. Bakın bu sefer de sütunların genel toplamları gitti. Satırlarda kaldı. Yani arkadaşlar bu verinizde siz neyi görmek istiyorsanız. Yani belki arkadaşlar bu satış sorumlularının genel toplamlarına ihtiyacımız olmayabilir. Ben sadece kategorinin genel toplamını görmek istiyor olabilirim. Bu dediğimiz gibi tamamen ihtiyacımıza yönelik bir şey. Ben ikisini de şu an için açmak istiyorum. Ve bir yanında arkadaşlar report layout, yani raporun düzeni ile alakalı belli başlı seçenekler var. Yine yanındaki kulakçığa tıklıyorum arkadaşlar. Diyor ki kompakt biçimde. Bu zaten bizim mevcutta halihazırda olan aslında pivot tablo düzeni. Bir altında arkadaşlar ana hat formunda göster diyor. Ne demek bu? Bakın tıklıyorum. Ne yaptı arkadaşlar? Benim kategori isimlerimi bir sütun aldı. Onun altında olan ürün isimlerimi bir yana aldı arkadaşlar. Ve kategori için yani ayrı bir sütun oluşturmuş oldu. Ürün için de ayrı bir sütun oluşturmuş oldu. Ve arkadaşlar yine her bir sütundaki benim satış sorumlularıma ait toplamlar da yine halihazırda aynı şekilde görünmüş oldu. Tekrar arkadaşlar geliyorum. Bir altında tablo formunda göster. Bakın tıklıyorum. Ne yapıyor? Bu sefer tablo formunda göster dediğim için benim aynı şekilde farklı sütunlarda kategori ve ürün isimlerimi, yani satırlardaki iç içe olan verileri farklı sütunlarda gösterdi ama en altına toplam tutarlarını ekliyor oldu arkadaşlar. Yani biraz önce toplam tutar yoktu. Tablo formuna getirdiğimiz için alt toplamlarımızın bulunması gerektiğini ve dolayısıyla da alt toplamları buraya getirmiş oldu arkadaşlar. Tekrar söylüyorum, bu nasıl görünmesini istediğimizle alakalı, istediğimiz şekilde görüntüleyebiliriz. Bir altında da diyor ki değerleri, tüm etiketleri tekrar et. Yani bu ne demek? Şuradaki benim farkındaysanız her bir kategorim tek bir kere yazılmış durumda ve yanındaki ürünler yanına listelenmiş durumda. Yani şu alttaki kısımlar boş. Eğer istersem ben buna basarak, bakın bu her bir kategori isminde her bir ürüne ait olduğu ürünün yanına bu şekilde tekrar edecek şekilde getiriyor olabilirim arkadaşlar. Diyelim ki ben bunu mesela bu şekilde bir pivot tablo oluşturacağım. Bunu da bir veri olarak, ana veri olarak tekrar böyle kopyalamak istiyorum diyelim. Dolayısıyla ben bunların tek tek kopyalamak yerine yapıştırdığım yerde burada halihazırda alt alta yazsın diye olabilirim. Ya da böyle görünmesini de istiyor olabilirim. Bir altında da arkadaşlar aslında mevcut haline, bir önceki haline, yani gösterme diye olacak şekilde seçeneği var. Oraya tıkladığımda da zaten yine tekrar eden veriler görüntülenmemiş oldu arkadaşlar. Şöyle şu kısmı yine ben yakınlaştırıp şey hale getirmek istiyorum. Böyle beraber görüntüleyebilelim. Şöyle yakınlaştırayım. Şurayı da diyeyim ki sığdır. Hepsi aynı anda gözüksün arkadaşlar. Şuraya da gelip sığdır diyeyim. Ve arkadaşlar tekrar geliyorum design kısmına. Bir yanında da blank rows, yani boş satırlar diye bir seçeneğimiz var arkadaşlar. Tekrar tıklıyorum yanındaki kulakçığa. Arkadaşlar burada da diyor ki her öğeden sonra boş satır ekle ya da her öğeden sonraki boş satırları kaldır. Yani birbirinin tam tersi. Bakın tıklıyorum. Ne yapıyor arkadaşlar? Benim her bir kategorimden sonra buraya boş bir satır ekledi. Hepsinden sonra boş bir satır ekledi. Eğer bir daha tıklarsam da bu boş satırları kaldıracak arkadaşlar. Dediğimiz gibi nasıl görünmesini istiyorsanız bu şekilde görüntülüyor olabilirsiniz arkadaşlar. Şu kompakt forma geri getirmek istiyorum. Bu şekilde kalsın şimdilik. Ve arkadaşlar bir yanında da belli başlı seçeneklerimiz var. Aslında tablo formatında söylediğimiz, bahsettiğimiz şeylerle çok benzer şeyler arkadaşlar. Nedir bunlar? Satır başlıkları, sütun başlıkları, şeritli satırlar, şeritli sütunlar. Bu dediğimiz gibi zaten bizim satır ve sütun başlıklarımız burada mevcut. Ama ben bunları görüntülemek istemeyebilirim. Bakın tıklıyorum arkadaşlar ikisine de. Ne yapıyor? Benim satır ve sütun başlıklarımdaki biçimlendirmeyi
kaldır. Tekrar tıklıyorum. Görünmesini istiyorum. Bir yanında da arkadaşlar şeritli satır ve sütunlar. Yani her bir satırı bir tanesini farklı bir renkte, diğerini farklı bir renkte. Satır ve sütun için bu şekilde görüntüleyebiliriz. Tablo formatında da benzer ayarlar vardı. Bakın satırlar için yaptığımda arkadaşlar bir satırı farklı bir renkte, diğer satırı daha açık bir renkte görüntülüyor. Yani bu şekilde bir görüntü isterseniz bunu kullanabilirsiniz diyor. Aynı şeyi sütunlar için de yapabiliriz. Bakın ne yaptı? Bir sütunu koyu renk, bir sütunu açık renk yaptı arkadaşlar. Dediğimiz gibi bunu istediğimiz şekilde kullanıyor olabiliriz. Ve arkadaşlar bir yanında da benim aynı tabloda olduğu gibi halihazırda Excel'in bana verdiği mevcut pivot tablo formatları var. Bakın böyle yana doğru tıklıyorum. Hatta şu aşağıya basayım. Bana mevcut, bakın light diyor, açık renk kategorisinde bunlar var diyor. Senin burada hazırladığın, ayarladığın işte şeritli satır, sütun başlıklar olsun olmasın. Buradaki seçeneklere göre sana buraya belli başlı ön izlemeler getiriyor. Açık renkte, orta koyuluktaki renkte ve koyu renklerde mevcut belli başlı biçimlendirmeler sunuyor. Bunlardan da birini kullanıyor olabilirsin diyor arkadaşlar. Mesela biz ne yapalım? Şöyle şu renkte bir şey yapalım. Bakın ne yaptı arkadaşlar? Benim burada uyguladığım şeritli satır ve sütun seçtiğim başlıkların olması ya da işte hangi formatta, layoutta olduğu, toplamların nasıl olduğu tüm bu seçenekler aynı kalıyor. Sadece biçimlendirmesini, yazı tipini, arka planını benim burada ayarladığım, istediğim seçeneklere göre bana burada oluşturduğum renklerden gösteriyor arkadaşlar. Ve bir altında da ben bu halihazırda mevcut sadece olan tablo formatlarını tabii ki kullanmak zorunda değilim arkadaşlar. Şurada New Pivot Table Style diyor. Yani ben sıfırdan kendim aynı tabloda olduğu gibi bir pivot tablo tasarlayabilirim arkadaşlar. Bakın tıklıyorum. Benim tablomda olduğu gibi aynı şekilde bir ekran geliyor. Ve ben bu formata da oluşturacağım formata da bir isim verebilirim arkadaşlar. Hemen mesela yazalım. Ben An Engineer Story yazmak istiyorum. Ve aşağıda da benim biçimlendirmemi istediğim tablo formatlarını seçebilirsin diyor. Mesela ilk başta bütün tabloyu diyor bu şekilde formatlayabilirsin diyor. Ya da rapor filtresi etiketlerini, işte filtre değerlerini, ikinci sütun şeridini, yani ilk sıra şeridini, ilk sütunu, alt başlıkları, toplamları, alt toplamları ayrı ayrı, boş satırları. Yani burada belli başlı birçok seçenek var. Genel toplam satır ve sütunlarını ayrı biçimlendirebilirsin diyor. Bakın mesela ben burada arkadaşlar diyelim ki mevcut bu tablo formatım var. Ben tüm hepsini diyeyim bir formatta yapalım. Çünkü hepsiyle ayrı ayrı uğraşırsak çok uzun sürecek. Ama buradan tek tek her birine basıp ayarlayıp bu formatı kaydedebileceğimizi biliyor olmamız gerektiğini düşünüyorum. Dolayısıyla tüm tablo diyorum arkadaşlar, format diyorum. Bakın geliyorum, bana normal hücre formatı pencerem açılıyor arkadaşlar. Bakın ben kalın olsun istiyorum. Bir font seçmiyorum. Border'ı şu olsun. Altta, üstte, yanlarda hepsinde olsun istiyorum. Ve ne renk olsun arkadaşlar? Şu mavi renk olsun. Ve dolgusu da sarı olsun istiyorum. Bunları yaparsam çok okunmayacak diye düşünüyorum. Tek renk olsun. Kendi rengi de yine mavi bir renk olsun arkadaşlar. Altı da duble çizili olsun. Bakın şu şekilde görünecek. OK'ye tıklıyorum. Bakın ne yaptı arkadaşlar? Bana şöyle bir ön izleme verdi. Sarı arka plan, mavi çizgilerle ve mavi yazı tipiyle bu şekilde gözükecek dedi. Buna tıklarsam arkadaşlar mevcut tablomda bu şekilde ayarla demek oluyor bu. Şimdilik sadece görüntülemek istiyorum. OK'ye basıyorum. Bakın ne yaptı arkadaşlar? Hemen bu tablo stillerinin olduğu kısma geri geliyorum. En yukarı çıkıyorum. Bakın custom diye bir pencere açıldı ve üzerine durduğumda da mouse ile benim verdiğim An Engineer Story isimli isim burada yer alıyor arkadaşlar. Ve bunu istersem uygulayabilirim. Mesela bunu tıklıyorum arkadaşlar tekrar. Geliyorum buraya, custom'ı seçiyorum. Ne yaptı? Benim uyguladığım altı çift çizgili, işte arka planı sarı, mavi şekilde ve kalın yazı tipinde bu şekilde kenarlıklara ait tüm tabloyu bu şekilde biçimlendirdiğim ve oluşturduğum şeyi kaydetti ve istersem bunu bu şekilde uygulayabilirim. Tabii şu an çok hızlıca yaptığımız için güzel bir görüntü olmadı. Çok da okunaklı da olmadı. Ama ben sadece buradan yapabileceğimizi göstermek istiyorum diyelim arkadaşlar. Dolayısıyla ben hemen gelip aslında eski biraz önce yaptığımıza geri getirmek istiyorum. Ya da CTRL-Z diyelim. Böyle kalsın. Dediğimiz gibi arkadaşlar biz burada çok şekilde biçimlendirme yapabiliriz ve orayı aslında kendiniz bir şey oluşturmak isterseniz ve incelerseniz şuraya tekrar geliyorum. Her bir kısmı farklı farklı biçimlendirmeler yapıp özel bir şekilde kaydedip bunu birçok kez kullanıyor olabilirsiniz arkadaşlar. Aynı hücre stillerinde ya da bir tablo stili oluştururken de olduğu gibi, yani bunlardan birini de kullanıyor olabilirsiniz ama kendinize özel bir tasarımda yapıyor olabilirsiniz. Burada her bir alanı dediğimiz gibi biçimlendirebileceğimiz birçok seçenek var. İstediğimiz şekilde bunu uygulayabiliriz.
çıkış yapıyorum. Ve arkadaşlar dolayısıyla benim bu dizayn kısmı ile ilgili bahsedeceğim şeyler şimdilik bu kadar diyelim. Aslında pivot tablo ile ilgili tüm ayrıntılardan bahsettiğimiz videoların serinin aslında sonuna gelmiş durumdayız. Dolayısıyla bir sonraki videoda bir pivot tabloyla, bir formül kullanmadan ve pivot chartla bir önceki videoda bahsettiğimiz bir dashboard oluşturup, yani bir rapor oluşturup hiç formül kullanmadan nasıl uygulayabileceğimizden bahsedeceğimiz bir çalışma yapacağız. Ve daha sonra da ekle sekmesinden belli başlı şeyleri anlatmaya devam ediyor olacağız arkadaşlar. Dolayısıyla şimdilik görüşmek üzere diyelim. Teşekkür ediyorum.